Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Annemin Örgü Dünyası evinden kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bugün sizlerle harika, güzel bir iki şiş örgü modelinin anlatımını yapacağız. Modelimizi şöyle sevgili hanımlar, orta kalınlıkta bir iple yapacağız. Şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz harika bir deseni birlikte yapacağız. Şöyle 3,5 milim şişlerimi kullanacağım. Sizler de ipinizin kalınlığına göre şişlerinizi ayarlayın arkadaşlar. Hemen ilmeklerimizi atarak desenimizin yapılışına geçelim. Evet, ben şöyle şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar. Sizler de yapacak olduğunuz örgülerinize göre ilmeklerinizi atarsınız. 2 ve 2'nin katlarından oluşan ilmeklerimi hazırladım. Hemen şöyle videomuz uzamasın diye 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ve 2. Evet, 20 ilmekten oluşan ilmeklerimi attım ve desenimi kurmaya başlıyorum. Sizler lastiklerinizi yaparak deseninizi kurmaya başlarsınız arkadaşlar. Ben lastik kurmadan desenimi kuracağım. Lastiksiz de bu deseni kurabilirsiniz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde modelimizin arka yüzünde ve birinci sırasında bu şekilde 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters olarak başlıyoruz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz ve kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Bakın, kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düzle başlamıştım. Biterken de 2 ilmek düzle bitirdim. Hemen modelimin ön yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bakın 2 ilmek ters ördüm. Burada bizim 2 tane düz ilmeğimiz var. 1 ilmek düz örüyorum. 1 doluyorum. Sonra ikinci düz ilmeğimi örüyorum. Evet, bu şekilde bir deseni kurmuş olduk bakın. 2 ilmek ters örüyorum. 2 tane düz ilmeğime geldiğimde birinci düz ilmeği örüyorum. 1 doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Yani 2 düz ilmeğin arasında bir arttırma yapıyorum arkadaşlar. 2 ilmek düz. Yine düz ilmeğime geldim. Birinci düz ilmeği örüyorum. Bir arttırıyorum. İkinci düz ilmeği örüyorum. 2 ilmek ters. 2 ilmek düzüme geldim. Bir ilmek düz örüyorum. Bir arttırıyorum. İkinci düz ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek ters. Ve kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet, modelimizin ikinci sırasında bu şekilde yaptık. Modelimizin üçüncü ve arka sırasındayız. Kenar ilmeğimden sonra hemen ilmeklerimi örmeye başlıyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmeğim var. 2 düz örüyorum. Hemen burada 2 tane ön yüzde düz ilmeğimiz vardı. Ne yaptık? 2 ilmeğin arasında bir arttırma yapmıştık. Bu arttırdığımız ilmeği de ters örüyoruz. Yani 3 ters ilmek oluyor arkada. Evet, 3 ters ilmeğimizi de ördük. 2 düz ilmek, 3 ters ilmek. Modelin 3. sırasında bu işlemi yapıyoruz. 2 düz, 3 ters, 1 2 3 2 düz, 3 ters, 1 2 3. Ajurlu ilmeğimizde ters örüyoruz. 2 düz ve kenar ilmeği. Evet, modelin 3. sırasında bu işlemi yaptık. Modelin 4. sırasındayız, ön yüzündeyiz. Burada da ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. Şöyle. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz örüyoruz. 2 ters, 3 düz.
2 ters, 3 düz. Harika, kolay ve güzel bir iki şiş örgü modeli arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Evet, modelimizin bakın 4. sırasında bu işlemi yaptık. Modelin 5. sırasındayız. Arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada da ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters. 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 2 ilmek düzümü ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet, modelin 5. sırasında bu işlemi yaptık. Modelin 6. ve son sırasındayız arkadaşlar. Hemen şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters örüyorum. Bakın burada benim 3 tane düz ilmeğim var. 2 ters ilmekten sonra 3 ilmeğimi de örmeden diğer şişimi alıyorum. Hemen arkasından şu şekilde 2 ilmeği alıyorum ve sonda kalan tek ilmeğimle 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Ve bir düz ördüm. Burada arttırmış olduğumuz ilmeği de burada bakın kesiyoruz. 2 ilmeği de düz ördüm. Yine ilmek sayımız eski sayısına geri geldi. 2 ilmek ters. Yine 3 düz ilmeğe geldim bakın. Üçünü de örmeden şişimi alıyorum. 2 ilmeği aldım. Öndeki tek kalan ilmeğimi de en başa alıyorum. Ve bir düz örüyorum. Bu 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm. İlmek sayım eski sayısına geldi. Ara ilmeğim olan 2 tersimi ördüm. Yine 3 düz ilmek. Hemen 2 ilmeği alıyorum. Hemen baştaki ilmeği de yine en başa alıyorum. Sondaki ilmeği düz ördüm. 2 ilmeği de düz ördüm. Ara ilmeğim olan 2 tersi yapıyorum. Son kez modeli uygulayalım. 3 düz ilmeğimizi aldık. Bakın baştaki ilmeği, sondaki ilmeği en başa alıyoruz. 2 ilmeği de birlikte ördük. 2 ters ilmeğimi örüyorum, ara ilmeğimi, kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet, bakın bir modeli bu şekilde ben sizlere anlatmış oldum arkadaşlar. Modelimiz hem kolay hem güzel hem de hızlı ilerleyen çok güzel bir model. Evet, şimdi modelimizi bir kez daha kuralım istiyorum arkadaşlar. Modelimi uzatmak istemiyorum ama daha anlaşılır olsun diye. Biz deseni arka yüzde kuruyoruz. Modelimizin 1. sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 düz 2 ters. İkinci modelimizin 1. sırası. Evet, bu arada sevgili hanımlar, sizler de henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Sizin yorumlarınız benim için çok değerli ve kıymetli. O güzel yorumlarınızı görmek isterim sevgili hanımlar. Evet, modelimin 1. sırasını bu şekilde tamamladım. Hemen modelin 2. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters. Bakın burada 2 tane düz ilmeğim var. 1. düz ilmeğimi örüyorum. 1 doluyorum. 2. düz ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek ara ilmeğim olan tersimi yapıyorum. 2 düz ilmeğe geldiğimde 1 düz örüyorum. 1 doluyorum. 1 düz daha örüyorum. Bu şekilde 2 düz ilmek arasında bir arttırma yapıyoruz. Evet, modelimizin 3. sırasında bu şekilde tamamladık. Modelin pardon 3. sırasında, şimdi kaçıncı sırasındaydık ben de şaşırdım arkadaşlar.
2 düz ilmeğimi örüyorum. Hemen bakın bir ajurlu ilmeğimi de ters örüyorum. Hemen yanında gelen ilmeği de ters ördüm. 2 düz ilmek. Row 1, row 2, row 3 diye şu köşeye yazıyorum arkadaşlar. Sırayı, modelimizin sırasını oradan takip edebilirsiniz. Evet, hemen şöyle 3 ters, 2 düz. 3 ters, ajurlu ilmeğimi de ters örüyorum. 2 düz. Hemen bu şekilde bakın 1, 2, 3. 2 düz. Ve kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet, modelin 3. sırasını da pardon 4. sırasında bu şekilde yapmış olduk. Evet, pardon 3. sırasını yaptık. Sırayı karıştırdım dedim ya, 3.'yü yaptık. Şimdi 4. sıradayız arkadaşlar. Dedim ya, şu köşeye row 1 row 2 diye takip edin. Orada yazacak arkadaşlar sıralar, modelimizin sıralarını. Evet, 2 ilmek ters. Bakın 3 ilmek düz. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. Modelin 4. sırasında bu işlemi yapıyoruz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Evet, şöyle 4. sıramızda tamamladık. Modelin 5. sırasındayız ve arka sırasındayız. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz örüyorum. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Modelin 4. ve 5. sıralarında ilmeği gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. 2 düz, 3 ters yaparak sıra sonuna geliyoruz. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, modelin 5. sırasını tamamladım. Yine modelimizin final sırası ve son sırasındayız. 6. sıramız. Model 6 sırada bir kendini tekrar ediyor. Çok kolay bir model gördüğünüz gibi. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek ters ördüm. Bakın burada bir ajurlu ilmek yapmıştık. Şimdi bu arttırdığımız şu ortadaki ilmeği keseceğiz. Hemen 3 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. 2 ilmek aldım. Hemen şu 3. ilmeğimi en başa alıyorum. Bir düz örüyorum. Bu 2 ilmeği de birlikte örerek ilmek sayımı eski sayısına geri getiriyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi harika bir desen oluştu bakın. 2 ilmek ters. Yine 3 ilmeği şişime alıyorum. Şu 2 ilmeği takıp hemen şu 3. ilmeği alıp en başa getiriyorum. İlmeklerinin yerini değiştirdikten sonra bu 2 ilmeğimi de birlikte düz örüyorum. Tekrar 3 ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğimi taktıktan sonra 3. ilmeğimi en başa alıyorum. Bir düz örüyorum. Bu 2 ilmeğimi de birlikte düz örüyorum. Ara ilmeğim olan 2 tersi yapıyorum. Son kez desenimi uyguluyorum. Şöyle 2 ilmeği alıyorum. 3. ilmeği en başa alıyorum. Bir düz. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 ters ve kenar ilmeği. Evet sevgili hanımlar, oldukça kolay, güzel bir örgü modeli anlattığımı düşünüyorum. Bakın 2 desenle sizlere modeli anlattım. Bir modelle anlatabilirdim. Daha anlaşılır olsun diye sevgili hanımlar 2 desenle ben size modelimi anlattım. Şöyle arka yüzden de görünümü bu şekilde. Bu güzel örgü modelimi inşallah beğenir. Sizler de benimle birlikte yaparsınız. Şimdi modelin ilerlemiş halinde bir görelim. 3,5 milim şişle yaptım arkadaşlar bu desenimi. Biraz daha kalındı. Polo suyun bir ipiydi. Bir de Himalaya ile yaptığım güzel bir modelim daha var. Aynı modelimiz. Hemen onu görelim. Evet, bunu da bakın Himalaya ile yaptım ve 3 numaralı şişle yaptım arkadaşlar. İp kalınlığına göre şişlerinizi ayarlayabilirsiniz. 3 numaralı şişte böyle oluyor. Şöyle bir hazır lastik uygulaması yaptım.
Şöyle sevgili hanımlar, gördüğünüz gibi gerçekten hem güzel hem şık hem de gösterişli bir model. Dediğim gibi çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz şık bir model, bay bayan örgülerinde kullanabilirsiniz. Evet, oldukça güzel ve şık. Hemen şöyle fikir olsun diye bir rengim daha var. Dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz hanımlar. Hem dedim ya, bay bayan örgülerinde kullanılabilir. Evet, şöyle sevgili hanımlar. Sizler dilediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Ben hazır lastik uygulaması yaptım. Evet. Himalaya'nın güzel bir ipiyle bu deseni de hazırladım. Evet, 2 tane birbirinden güzel deseni sizlere sundum sevgili hanımlar. Bakın, 2 ayrı fikir, renk olarak sizlerle birlikte de bu güzel deseni hazırladık. İsterseniz kalın iplerle böyle yapabilirsiniz. Polosuyum bir ipi bu. Bunlar da Himalaya'nın iplerinden sevgili hanımlar. Oldukça güzel, gösterişli bir desen olduğunu düşünüyorum. Sizler de benimle birlikte bu güzel deseni yaptıysanız inşallah bir beğeni, bir yorum videoma bırakırsınız. Bir emoji olsun, yorum bırakırsanız çok sevinirim. Antalya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun diyorum. Hoşça kalın.